Sümerler, bilim ve teknik alanında bulundukları tarih evresinin oldukça ilerisindeydiler. Aynı tarihlerde diğer coğrafyalardaki toplumlar henüz barınaklar ve şehirlerde yaşamaya tam olarak başlayamamışlar. Şehir hayatı ve yerleşik düzene geçen toplumlar ise nispeten daha ilkel koşullardaki yapılarda yaşamlarını idame ettirmekteydiler. Peki Sümerlerin bilime katkılarını ya da bu kadar gelişmişken nasıl yıkıldıklarını hiç merak ettiniz mi? Gelin görelim. Merhaba, ben tarihçi. Kişisel tarihçiniz. Sümerler çanak, çömlek, kazan, ekmek pişirme tandırları ve muhtelif ev eşyaları yapabilmekteydiler. Bunun yanında sert madenleri de işleyebilen Sümerler, gelişmiş bir yapı tekniği kullanarak taş, kerpiç ve tuğlalar kullanarak 2 ve 3 katlı evler inşa edebilmekteydiler. Aşağı Mezopotamya'da Dicle ve Fırat nehirleri kıyısındaki Uruk, Lagaş, Eridu, Ur, Kiş gibi kent devletlerini kurdular. Sümerler, muazzam bir sulama sistemi kullanarak bataklıkları kurutup yaşam alanlarına kanallarla su taşıyabiliyor, bentler yaparak sel baskınlarının önüne geçebiliyor ve barajlar yaparak hayat kaynağı olan suyu muhafaza edebiliyorlardı. Düzenli sulama ile tarım arazilerinden fevkalade verim alıyor ve elde ettikleri mahsulleri depolayabiliyorlardı. Tekerleği de icat etmiş olan Sümerler, tarım alanlarını öküz ve sabanlarla sürüyorlardı. Toplumsal gelişmişliğin yanında bilim ve teknik alanında da diğer tüm toplumların önündeydiler. Matematik ve geometrinin temellerini atan Sümerler, matematiğin temeli olan 4 işlemi bulmuşlardı ve dairenin alanını hesaplayabiliyorlardı. Tüm bunların yanında zaman hesaplamalarında büyük bir başarı elde ederek gelişmiş bir takvim kullanmışlardı. 60 rakamına dayanan seksajismal sayı sistemini kullanan Sümerlerin sos dedikleri bu 60'lık birim bütün zaman ve mekan hesaplamalarında kullanılmaktaydı ve onları bir uyum içerisinde birbirine bağlıyordu. Dünyanın ay yılına dayalı ilk takvimi olan Sümer takviminde yıl 360 gün, aylar 30'ar gün hesaplanıyordu. Bir yılı 12 ay olarak hesapladılar. Artıklı ve doğru bir takvim kullanmışlardır. Ek olarak güneş saatini de bulan Sümerler, yalnızca günleri ve ayları değil, güneşin hareketleriyle saatleri de hesaplayabiliyorlardı. Gece ve gündüzü 12'şer saate böldüler. Çarpma ve bölme cetvellerini buldular. Daireyi 360 dereceye böldüler. Sümerler astronomide de gelişmişlerdir. Burçları ilk Sümerler bulmuştur ve günümüze değin gelmiştir. Sümerlerin bilim alanındaki faaliyetleri, günümüzdeki matematik, geometri ve astronominin temellerini oluşturmuştur. Mezopotamya'da yaşayan birçok farklı kavimden ilk öne çıkan ve daha sonraki medeni oluşumların temelini atan Sümerlerdir. Gerek yazı, dil, tıp, astronomi, matematik gerekse de din, fal, büyü ve mitoloji gibi alanlarda ilk öne çıkan ve bilinen toplum Sümerlerdir. Yılbaşı ağacı süsleme, evlilik yüzüğü, nazar boncuğu da Sümerlerde görülmüştür. Mezopotamya'da ortaya çıkan sayısız medeniyetin temelini Sümerler atmıştır. Ayrıca yazı ve astronomi de ilk kez Mezopotamya'da Sümerler'de ortaya çıkmıştır. Genel kanı Sümerlerin çağdaşı olan halklarla yakın etkileşim ve benzerliklerinin olduğu yönündedir. Tarihte ilk yazılı hukuk kuralları Sümerler tarafından oluşturulmuştur. Bu özellikleriyle Sümerlere dünyadaki ilk hukuk devleti denebilir. Otoritenin korunmak istenmesi hukuk kurallarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Lagaş kralı Urukagina ihtilal ile başa geçmiş bir askerdir. Her kanun bir prolog, ön söz, maddeler ve epilog, son söz, sonuç olmak üzere 3'e ayrılır. Urukagina kanunları bu özellikleri barındırmadığı için reform olarak geçer. İlk detaylı ve az önce saydığım özellikleri belirten kanun metni Ur-Namnu kanunlarıdır. Ön söz 22 madde ve son sözden oluşur. Sümer tarihinin kilometre taşı büyük tufan olmuştur. Sümer tarihinde karşımıza çıkan bu tufanın kutsal kitaplarda belirtilen Nuh tufanı olduğu iddia edilmektedir. Sümer kalıntılarından tufanın gerçekleştiği tarih net olarak tespit edilemese de kutsal kitaplarda belirtilen bilgiler ve Mezopotamya'daki kalıntılar bize tufan hakkında bazı ipuçları vermektedir. Bu alanda yapılan araştırmalar ve bulgular ışığında Sümerlerdeki büyük tufanın M.Ö. 3000 yılları civarında gerçekleşmiş olması söz konusudur. Zira Sümerler döneminde bu tarihten öncesiyle sonrası arasında derin farklar vardır. Tufan öncesi dönemlerde ruhban sınıfı tarafından yönetilen Sümer şehir devletleri, tufan sonrasında yerini savaşçı ve istilacı imparator krallara bırakmıştır. Bunun yanında Mezopotamya'da bulunan sel baskını kalıntılarının biyolojik ve kimyasal yaş tespitleri yine bu tarihlere denk gelmektedir.
dönemleridir. Bu tarihe işaret eden bir diğer bulgu da Sümer döneminin en büyük site devletinin bu tarihten sonra kurulması ve kurulan bu devletlerin rahipleri tarafından yazılı hale getirilmiş olan kuruluş efsaneleridir. Sümer tarihinin en mühim dönüm noktası olan tufandan sonra kurulan ilk şehir devletleri Kiş, Uruk ve Ur olmuştur. Tufan sonrası birbirlerine komşu olan site devletleri, tufan öncesinde iyi ilişkiler kurmaktayken tufan sonrasında mücadele içerisine girişmişlerdir. Birbirleri üzerine hakimiyet kurmak ve genişlemek isteyen şehir devletlerinin mücadeleleri yüzyıllarca sürmüştür. Sümerler, M.Ö. 4000'li yıllarda ayak bastıkları Mezopotamya coğrafyasında 2000 yıl gibi çok uzun bir süre müreffeh bir hayat yaşamışlardı. Bulundukları tarihsel dönemdeki rakiplerinden hem sayıca hem kültürel hem de ilmi açıdan çok ilerlemiş olan Sümerler, tufan sonrasında birbirleriyle giriştikleri mücadeleler neticesinde yıpranmaya başladılar. Bölgedeki diğer toplumların zamanla kalabalıklaşıp Sümerleri tehdit eder hale gelmeleri, Sümerlerin Mezopotamya'daki hakimiyetlerinin sonunu giderek yaklaştırmaktaydı. Bazı araştırmalarda Sümerlilerin zayıflaması Sümer topraklarındaki tuzlanma ve buna bağlı tarımsal üretimin düşmesi gibi ekolojik nedenlere bağlanır. Sümer bölgesinde Gılgamış Destanı gibi anlatımlara konu olan büyük bir sel meydana gelmiş ve bu tufandan sonra bazı şehir devletleri diğerleri üzerinde hakimiyet kurmuşlardır. Şehirleri birleştiren kralların ilki M.Ö. 2800'lü yıllara gelindiğinde Kiş kralı Etena'dır ve pek çok Sümer şehir devletini birleştirerek yönetim altına almıştır. Kiş şehrinin hakimiyet alanının genişlemesi diğer şehir devletlerinin de genişleme politikaları geliştirmelerine sebep oldu. Sümer şehir devletleri birbirleriyle savaşarak hakimiyet mücadelesi içerisine girmişlerdi. Kiş, Erek, Ur ve Lagaş şehirleri diğerlerine hakim olabilmek için asırlar süren mücadelelere giriştiler. Bu durum Sümerleri harici düşmanlara karşı zayıf bıraktı. Bu iç mücadelelerle zayıflayan Sümerlere ilk tehdit oluşturanlar Sümerlerin doğu sınırında bulunan Elamlılar olmuştur. Semitik kökenli bir toplum olan Elamlılar M.Ö. 3000'li yıllardan itibaren günümüz İran coğrafyasının güneybatısında varlıklarını göstermeye başlamışlar. Zamanla güçlenerek Sümerlerin hakimiyet alanlarına genişleyerek Sümerler için önemli bir tehdit oluşturmaya başlamışlardır. Elamlıların Sümerler üzerine ilk taarruzları M.Ö. 2530 M.Ö. 2450 yılları arasında gerçekleşti. Bu süre zarfında Sümer şehirlerine ısrarlı taarruzlarla saldırarak Sümer şehir devletleri için bir dış tehdit oluşturmuşlar ve zayıflamalarını hızlandırmışlardır. Elamlıların taarruzları Sümerleri zayıflatsa ve toprak kayıplarına sebep olsa da Sümerler halen varlıklarını devam ettirebilmişlerdi. Sümerler her ne kadar dış tehditlere maruz kalmışlarsa da Sümerlerin sonunu hazırlayan süreç içeriden tezahür etmiştir. Annesi bir rahibe olan Sargon, gayrimeşru bir ilişki sonrası dünyaya gelmiş ve öldürülmemesi için annesi tarafından gizli yollardan evlatlık verilmiştir. Semitik kökenli biri olan Sargon, evlat edinildiği itibarlı bir aile vasıtasıyla Kiş kralı Urzubaba'nın sarayında görevlendirilerek giderek daha yüksek mevkilere ulaştı. Kral Urzubaba'nın giriştiği bir savaştan yenik olarak sarayına döndüğünde darbe yaparak Kiş krallığını ele geçirdi. Bir Sümer şehir devletinin krallığını ele geçirmesiyle birlikte krallığa bağlı olan güçlerin yanında Arap Yarımadası'ndan Mezopotamya'ya göç eden Semitik kökenli Akatları himayesine aldı ve sonra Kral Sargon yönetimindeki Akatlar Sümerlere saldırdılar. Kral Sargon tüm Sümer şehir devletlerini kendisine itaate zorladı ve giriştiği mücadelelerle Sümerlerin toplumsal bütünlüğünü tamamen ortadan kaldırdı. M.Ö. 2334 M.Ö. 2279. Sargon hanedanı yaklaşık bir asır iktidarda kaldı ve şehir devletlerini birleştirdi. Sargon hanedanının yönetim modeli tüm Orta Doğu medeniyetlerini etkilemiştir. Akatlar tarafından çökertilmesi sonrasında Sümerler bir daha eski haline gelemedi. Milattan önce 2000'li yıllarda bağımsız kimliklerini kaybettiler. Ardından gelen Akat ve Babil uygarlıkları çoğunlukla Sümerlerin izlerini taşıdılar. Sümerlerin kendilerine özgü dilleri ve çivi yazıları uzun süre yaşadı. Milattan önce 2000'li yılların başlarında yerini konuşma dili olarak döneminin ve çevresinin diğer tarihi dillerinden olan ve her ikisi de Semitik dillerden olan Babilce ve Asurcadan oluşan Akatça'ya bıraktı. Ancak Mezopotamya'da milattan sonra 1. yüzyıla kadar kutsal, şölensel, ebedi ve bilimsel bir dil olarak kullanılmaya devam etti. Post-Sümerce terimi, dilin ölmesinden sonra Babilliler ve Asurlular tarafından bir çeşit ayin dili olarak dini törenlerde ve sanatsal veya ilmi amaçlarla kullanılmaya devam ettiği dönemi kapsar. Her ne kadar
kadar bazı bilim adamları Sümerce'nin Güney Mezopotamya'nın büyük bir bölgesi olan Nippur ve çevresinde M.Ö. 1700'e kadar konuşulmaya devam ettiğini söyleseler de dilin neslinin tükenmesi kabaca M.Ö. 2000 yılında Mezopotamya'da yer alan son Sümer devleti olan 3. Ur Hanedanı'nın yıkılışına denk gelir. Nippur'daki geç dönem Sümercesi tapınak hattatlık yazı okulundan günümüze kalan birçok ebedi eser ve Sümerce Akatça çift dilli sözcük listeleri bulunur. Bunlar Sümerce'nin anlaşılmasında büyük rol oynamışlardır. Sümerce ebedi eserlerin %80'i Nippur'da bulunmuştur. Dilin özellikle Akatça konuşan devletler tarafından yoğun bir şekilde resmi ve ebedi dil olarak kullanılması durumu, geç dönem Sümercesi ile daha sonrasındaki dönem arasındaki ayrımının da anlaşılmasını sağlamıştır. Sümerce tarihte bilinen ilk yazılı dildir. Sümerce çivi yazıları daha sonra Akat ve Elamlılar tarafından kullanılmıştır. Hitit dili gibi hieroglifsel el yazılarına sahip Hint Avrupa dillerine de uyarlanmıştır. Ugaritçe ve eski Farsça gibi dillerin farklı ve kolay yazılış şekillerinin kökeni de logografik işaretler içermeyen Sümerce çivi yazılarına dayanır. Sümer inanışları ve mitolojisi Fenike Yunan-Roma bağlantısıyla da günümüze dek ulaşmıştır. Akatların taarruzları sonrasında bölünen, zayıflayan ve kendi içinde istikrarı sağlayamayan Sümerler, zaman içerisinde küçük parçalar halinde maruz kaldıkları taarruzlar neticesinde yıkılarak tarih sahnesinden silinmeye başladılar. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.